Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda daha önce başlamış olduğumuz 0-6 aylık erkek bebek hırkasının devamını yapıyoruz. Hırkamızın kollarını tamamladım. Her iki kol bitti. Şimdi hırkanın gövde kısmına geçiyoruz. Gövde kısmının önlerle arkayı birleştirip örmeye. En son biz sol önün dış kısmından haroşa örgü sırasını örmüşüz. Takip ediyorum. Aynı şekilde arkanın dış kısmından haroşa sırasını örmüşüz. Yine devam ediyoruz. Bu kolu da geçtik. Sağ önün de dış sırasından haroşa sırasını örüp bir de sağ önde arka yüzden dönüşünü de yapmışız. Örme sıramız iç yüzde. Sağ önün iç yüz sırasını örmüşüz. Bu kolu atlayıp arada şurada arkaya devam ediyoruz. İpimizi ekleyerek arkadan devam ediyoruz. İpimi sağ önün son ilmeğine ekliyorum. Son ilmeğin içinden ipimi geçirdim. Şöyle bir düğüm attım. Şimdi bakın. Kolu atlıyorum. Kolları ördüm. Kol hazır. Hemen arkanın ilk ilmeğinden itibaren örmeye başlıyorum. Yine haroşa örgü yaptığımız için ters olarak örüyorum. Bakın birleştirmeyi yaptım. Bu arada en son arkanın dış tarafından haroşa sırası örülmüş. Buradan da haroşa sırasını örerek devam ediyorum. Arkanın tüm ilmeklerini ters olarak örüyorum. Arkanın son ilmeklerine yaklaştım. Son ilmeklerini örüyorum. Bakın arkanın son ilmeğini de ters olarak ördüm. Şimdi yine aradaki ördüğüm kolu geçtim. Sol önümün ilmeklerini şişime getirdim. Bakın arada kolumuz var. Şu şekilde. Şöyle yaklaştırdım. Şimdi sol önümün ilmeklerinden devam ediyorum. Yine ters örgü. Ön ve arkadan sürekli ters örgü yapıyoruz. Sol önün ilmekleri de tamam. Böylece İki önle arkanın ilmeklerini bakın birbirine birleştirdik. Artık bu şekilde toplu olarak örüyoruz. Ön yüzdeyim. Yine ilk ilmeği ters örecekmiş gibi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren ters örgüyle devam ediyorum. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar her iki yüzde ters olarak örüyorum. Evet, gövde kısmının bir diş haroşasını ördüm. Önlerle arkanın ilmekleri birleşti. Bir diş haroşayı ördüm. Şimdi şu kol altından itibaren 8 santimetre bu şekilde haroşa örgü örüyorum. Tabii ki bu işlemleri yaparken sol tarafta da 8 dişte bir ilik açmayı ihmal etmiyorum. 8 santimetre ördükten sonra cep yerlerini belirleyeceğiz. Gövde kısmında kol altından itibaren 8 santimetre ördüm. Benim örgü şeklimle ve benim yönümle 8 santimetre 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş haroşa şeklinde
ortaya çıktı. Şimdi ceplerin yerlerini bırakacağız. Ceplerin yerlerini bırakmak için önce cep yerlerini ayarlamamız gerekiyor. Bakın şu şekilde işaretler koydum. Peki nasıl ayarladım? Önce şu kol altından şöyle tuttum. Bakın tam orta ilmeğim bu. Şişle göstereyim. Şu orta ilmeğimin tepelerinden, haroşa tepelerinden takip ederek ön ve arka ayrımına bir işaretimi koydum. Aynı şekilde bu tarafta da yine kol altından itibaren tam orta ayrımdaki ilmeğin tepesini takip ederek geldim şu araya da yine bir işaret koydum. Yine önlerin ilmeklerini arkanın ilmeklerinden ayırmış olduk. Eğer daha önce birleştirmeden önce saymış olsaydım direkt olarak sayarak da ayarlayabilirdim. Önlerim 27 ilmek. Bu 27 ilmeğin ön kenarlarından 8'er ilmek bıraktıktan sonra işaretimi koydum. 14 ilmek cep içi ayırdım. Buraya da 5 ilmeğim kaldı. Aynı şekilde bu taraftan da bakın 8 ilmek saydım. Kenardan işaretimi koydum. 14 ilmek cep içi ayırdım. Yine işaretimi koydum ve 5 ilmek de kol altına kadar kalan ilmeklerim. Ön yüzde bunu yaptım. Şimdi ön yüzde yine bir sıra haroşa öreceğim. Örme esnasında cep ilmeklerini ayrı şişlere alacağım. Yardımcı şişlerim var. Cep ilmeklerimi yardımcı şişlerime alacağım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sekiz ilmeğimi ördüm, işaretimi aktardım. Aradaki 14 ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. 14 ilmeğimi de ördüm. Bu işaretimi buradan aldım. Buna ihtiyacım yok artık. Şimdi yardımcı şişimi aldım. Bu ördüm. 14 ilmeğimi yardımcı şişime aktardım. Bunlar burada bekleyecek artık. Bunu bu sırada da yapabilirsiniz. Bir sonraki arkadan örme esnasındaki sırada da yapabilirsiniz. Şimdi bu işareti de artık kaldırdım. Bakın yardımcı şişime 14 ilmeğimi aldım. Devam ediyorum örgüme. Yine ters olarak artık kenar işaretlerimi de kaldıracağım. Onlara da ihtiyacım yok. Bir sonraki cep işaretime kadar tüm ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. İşaretime geldim. Diğer cebimin başlangıç işareti bu. İşaretimi aktardım bu şişime. 14 ilmek cep ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. Cebin diğer kenarındaki işaretine kadar 14 ilmeği ters olarak ördüm. Bu işarete de artık ihtiyacım yok. Onu da aldım. Şimdi bir önceki cepte yaptığımız gibi yine yardımcı şişime cebin 14 ilmeğini aktarıyorum. Onları bu şişlerde bekleteceğim. En son hırkamın gövdesini tamamladıktan sonra cebi örmek için o ilmeklere geri döneceğim. Buradaki işareti de çıkardım. Yine bir sayıyorum hata olmasın diye.
10, 14. Şimdi bu şişimde bekliyor. Ben devam ediyorum yine misineli şişimle. Cep kenarındaki 8 ilmeği de ters örerek sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım ve döndüm. Bakın tekrar gösterelim. Misineli şişlerimde artık cep ilmeklerim yok. Onlar ayrı şişte. Şimdi arka sırada o ayırdığımız ilmeklerin yerine yeniden ilmek artırma yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ördüm, bakın. Cebin ilmeklerine geldim. Bu ilmeklere hiç dokunmadan buradan ipimi tutup ilmek ekliyorum. 14 ilmek. 2, bakın ipimi tuttum, çevirdim. Sağ şişime bir ilmek. 3, 4, bakın tekrar gösterelim. İpimi tuttum, çevirdim. İlmek olarak ekledim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmek ekledim. Ayırdığım ilmekleri yerine koymuş oldum. Yine bakın şurada şu yardımcı şişteki ilmeklerime dokunmadan şu tarafta da bırakabiliriz. Bir sonraki misineli şişimdeki ilk ilmekten itibaren yine ters örgüye devam ediyorum. Diğer cep ilmeklerine kadar, cebin ilmeklerine gelene kadar tüm ilmeklerimi bakın şuradaki ilmeğe kadar ters olarak devam ediyorum. Diğer cebin yanındaki son ilmeklerimi ördüm. Bakın sağ taraftaki cep ilmeklerinin yanına geldim. Şimdi burada da aynı işlemi yapıyorum. Bu 14 ayırdığım 14 ilmeğin yerine şişime 14 ilmek yeniden atıyorum. Bu işlemi hırkamın iç yüzünde yapıyorum. Bakın yine gösterelim. İpimi tuttum. Çevirdim elimi. İlmek olarak şişime taktım. Çektim. Tuttum. Şişime taktım. Çektim. Bu şekilde 14 ilmek atıyorum. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek attım. Şimdi yine sağ şişimdeki kenardaki 8 ilmekle devam ediyorum. Bakın bu yardımcı şişlerimdeki ilmeklere dokunmuyorum. Onları bekletiyorum. Yine sağdaki 8 ilmeğimi sağ şişimdeki ilmekleri örerek misineli şişlerdeki ilmeklerle devam ediyorum. Sıramı tamamlıyorum. Ve dönüyorum. Bundan sonra
Sadece misineli şişimdeki ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Yardımcı şişlerimdeki ilmeklere dokunmadan, döndüğüm ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimden itibaren ters örgüyle devam ediyorum. Yine haroşa örgü yapıyorum. Herhangi bir artırma azaltmam yok artık. Artırdığım ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Şimdi bakın artırdığım ilmekleri de ters olarak örüyorum. Bu arada dikkat ederseniz bu şişim burada bir boşluğum oluştu. O boşluk gövde kısmını bitirene kadar bekliyor. Daha sonra oraya ip ekleyerek cebi iç kısmından öreceğiz. Ekledim 14 ilmeği ters olarak örüyorum. Ve diğer ilmeklerimle devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters olarak tüm ilmeklerimi örüyorum. Şimdi arkadaşlar ceplerin yerlerini belirledik. Yine görelim bakın. Cep ilmeklerini yardımcı şişlerde bıraktım. Daha sonra gövde kısmını tamamladıktan sonra iç kısmından düz örgüyle ve farklı renkle cepleri öreceğiz. Bunu da göstereceğiz. Şimdi misineli şişimdeki ilmeklerimi bakın şu cep ilmekleri hariç aynı şekilde haroşa örgü olarak örmeye devam ediyorum. 10 diş daha haroşa yeşil ipimle yaptıktan sonra kollarda olduğu gibi 5 diş sarı haroşa yapıp 6. dişte ön yüzde 6. dişi kapatarak yapacağım ve gövde kısmını tamam. Hırkamızın gövdesi tamamlandı. Şimdi tamamladığımız kol ve cebi nasıl yaptığımızı göstermek için diğer kol ve cebi yarım bıraktım ben. Bu arada düğmelerini de diktim. Düğmeler de tamam. Şimdi ölçü olarak şöyle kol altından itibaren 8 santimetre ördük ve cep yerlerini bıraktık. Cep yerlerini bıraktıktan sonra 11 diş haroşa ördüm 7 santimetre. Alta daha sonra da sarı ipimi ekleyerek aynen kollarda yaptığımız gibi 5 diş haroşa ördükten sonra ön yüzde 6. diş sıra haroşayı da kapatma esnasında oluşturduk. Önce cepten başlıyoruz. Yardımcı şişlerimize cep ilmeklerini almıştık. 14 ilmek. İç tarafa alıyorum. Şu şekilde yardımcı şişimi hırkanın iç yüzüne şuraya bu şekilde tutuyorum. Etek ucu üstte, yaka alta gelecek, benden yana gelecek şekilde. Şimdi 4 numara şişlerimi alıyorum. Sarı ipimi ekleyerek cebe başlıyorum. Cebin yanlardan, şu kenarlardan açık kalmaması için cebi örme esnasında birer ilmek daha yanlardan başlıyoruz. Kenarlardan alıyoruz. Bakın sarı ipimi şu ilk ilmeğime değil, yardımcı şişimdeki ilk ilmeğime değil, hemen onun yanındaki şu tepeye ekliyorum. Yani şuradan itibaren ilmek alarak başlayacağım. İpimin ucunu dikiş payı da bırakmak üzere yeterince bıraktım. Bakın yardımcı şişimdeki ilmeklerden hemen önce gelen şu son ilmekten ipimi ekliyorum. Şişimi şu
Şurada 8 ilmeğim vardı. Kenardan şu hemen kenarın yanındaki ilk tepeye battım. Oradan bir ilmek aldım. Bu ucu serbest bıraktım. Dönüşte ipime ekleyeceğim. Cebin içinin şuraya dış yüze düz, bu iç kısma ters gelecek şekilde örüyorum. O yüzden şu anda iç kısımdaki bölümünü ördüğüm için ters örgü yapıyorum. Yardımcı şişimdeki 14 cep ilmeğini ters olarak örüyorum. Bir ilmek de kenardan aldım. Şişimdeki ilmeklerle birlikte şu an 15 ilmeğim var. Şimdi son ilmeğimi de yardımcı şişimden ördüm. Bakın hemen şuradan kenardan şöyle tutalım. Şuradaki ilk tepeden de bir ilmek alıyorum. Tekrar göstereyim, bakın. Bir ilmek önden başladım. Şu ilk ilmeğim kenardan aldım. 14 ilmek şişimden ördüm. Şimdi şişimdeki ilmeklerden sonra şu ilk tepeden de bir ilmek alıyorum. Bakın buraya sol şişimi geçirdim ilk tepeye. Hemen örerek bir ilmek aldım. Toplam 16 ilmeğim oldu. Bunun sebebini tekrar söylüyorum. Diktiğim zaman yanlarda boşluk kalmasın, cep kasmasın. O yüzden cep ilmeklerini 2 ilmek fazla yapıyoruz. Döndüm. Cebin ön yüze gelecek taraftan örüyorum. Düz örgü yapacağım. Düz örgü yaparken şu kenar ilmeklerimi ters olarak götüreceğim. Kenarların tırtıklı olmasını istiyorum. Dikişin kolay olması için. Bakın ters örecekmiş gibi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen ipimi şişimin arkasına attım. Düz örgü yapıyorum. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Düz örüyorum. Bakın şurada eklediğim ipim vardı. Onu bağlamamıştım. O ilk ilmeğimi de düz ördükten sonra eklediğim ipimi şuradaki ipime bağlayarak sıkılaştırdım. Şöyle gösterelim, bakın. Ön yüze gelecek kısmı düz örüyoruz sarı ipimizle. Yine döndüm. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzden kenarı pıtırcıklı olması için bakın şöyle düz örecekmiş gibi şişimi battım, ilmeğimi aldım, ipimi de önden arkaya çevirdim. Kenarda tırtık oluşmasını istiyorum. Şimdi arka yüzde diğer ikinci ilmeğimden itibaren ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi ördüm, yine döndüm, bakın. Döndükten sonra yine ilk ilmeğimi ters örecekmiş gibi aldım. İpimi arkaya aldım. Bakın buraya tırtığımı oluşturdum. Ve ön yüzde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi de düz ördüm. Döndüm, bakın. Döndükten sonra ilk ilmeğimi arka yüzde, ters örgünün olduğu yüzde düz örecekmiş gibi şişimi alıyorum ve ipimi öne atarak ters örgü yapıyorum. Böylece kenarların tırtıklı olmasını sağlıyorum. Yine arka yüzde tüm ilmeklerim ters. Evet, şimdi bakın şöyle baktığımızda ön yüzde cep ilmeklerimiz sarı renk ve düz örgü devam ediyor. Düz örgünün kenarlarını da bakın tırtıklı götürüyorum. Bu çok önemli, dikiş esnasında bize kolaylık sağlayacaktır. Bu şekilde devam ediyorum. Ne kadar örüyorum? Şimdi benim şu cepleri bıraktığım yerden itibaren 2, 4, 6, 8, 10, şu son sıramla 11 diş haroşa örgüm var. Bu
Cep kenarlarında, düz örgünün kenarlarındaki tırtık sayısı 11 olana kadar devam ediyorum. Tırtık sayısını 11 yaptıktan sonra arka yüzden ilmekleri kapatarak cebimizi dikeceğiz. Cebi yeterince ördüm. Bakın arka yüzü, ön yüzü. Şurada kenarlardan saydığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 11 pıtırcığımız var. 11 diş haroşaydı ön yüzde, yeşil ipimizde cep kısmı 11. Yine pıtırcık olarak 11 pıtırcık oluşana kadar, yani aynı sayıda 22 sıra cebi de ördüm. Şimdi cep ilmeklerini kapatıyorum. 2 ilmeği birlikte arka yüzden kapatıyorum. Ters olarak kestim. Aynen kollarda olduğu gibi. Sağ şişimden ilmeği sol şişime geçirdim. Yanındaki ilmekle birlikte ters olarak kestim. Yine sol şişime geçirdim ilmeği. Yanındakiyle birlikte ters olarak kestim. Sol şişime geçirdim. Birlikte kestim. Bu şekilde tüm ilmekleri kapatana kadar devam ediyorum. Son 2 ilmeği de kestim. İpimi kesiyorum. Ve şu kestiğim ipi buradaki ilmeğin içinden geçirerek sıkılaştırdım. Cep hazır. Şöyle alalım önümüze. Buradaki ipimizi de dikişte kullanacağız. Bakın şu şekilde şuradaki sıraya cebimizin dikişini yapacağız. Şimdi cebimizi dikmek için şu bıraktığım ipimi iğneme geçiriyorum. Şöyle haroşa ilmeklere bir bakalım. Bir üstte tepe, bir altta tepe var. Şu tepe kenardan ilk ilmeğimizi aldığımız tepe. Biz bu tepeden itibaren bakın hep şu alttaki tepeleri aşağı doğru takip ederek dikiş işlemimizi yapacağız. Bakın sırayla. Şimdi ipimiz ilk tepeye takılı. Bir sonraki tepemiz şu alttaki tepe. Oraya battım ve şurada sarı örgümdeki şu tırtığa battım. İpimi çektim. Sırayla devam ediyorum. Şimdi şunu takip ediyorum. Şuradaki dikişe başladığım yeri. Bir sonraki bu. Bu ipin içine battım. Burada da sarının kenar tırtığına battım. Bir sonraki alt ipim bu. İlmeğim. Sarı örgümde de kenar tırtağa, sıradaki tırtağa battım. Yine bir sonraki sırada gelen bakın şu ipim. Yine sarıda da kenardaki tırtağa battım. Bu şekilde şu alta kadar devam ediyorum. Son haroşa sıra ve buradaki son tırtığıma da batarak işlemimi tamamladım. Bu kenarımı diktim. Şimdi alt kısmını bakın alıyorum. Şuradaki yeşille sarıyı birleştirdiğim sıradan dikişi yapacağım. İlk battığım yer şu dikişi yaptığım sıranın takibindeki şuradaki yeşilim. Battım. Şimdi şöyle enine dikişime başlıyorum. Bakın her tepe ve buradaki yeşil tepe. Bir sonraki tepe cebimden buradaki yeşil tepe. Çok fazla sıkmadan cebimin bir sonraki sıradaki tepeye batıyorum. Burada da renk geçişindeki yeşil tepeye. Alttaki son tepeye, sıradaki yeşil tepeye ve bakın tam köşeye batıyorum ve şu son
yeşil tepeye batarak şimdi yukarıya doğru dönüşü yapıyorum. Dönüşte yine biraz önceki yaptığımız işlem gibi. Bakın şurada cebe başladığımız yerdeki ipin, battığımız ipi takip ederek bakın şöyle aşağı doğru takip ettiğimde en son kaldığım yerde zaten tepem belli. Şimdi burada bakın şuraya battım. Buradan bir üstteki haroşa battım. Burada da tırtığa battım. Yine bir haroşa ipine yeşilden, sarıdan da bir tırtığa batarak tüm cebi tamamlıyoruz. Son yeşil haroşa sıramın tepesiyle sarı cebimin son tırtığına batarak dikişimi tamamladım. Şu köşede bir düğüm atarak şöyle dikişin içinden geçirerek iğnemi alta çektim ve fazlalığı kesiyorum. Evet, cebimiz hazır. Şu anda her iki cebimiz de hazır. Ördük, diktik. Şu kolun dikişini göstereceğim. Kolu dikmek için hemen iç yüzünü çevirdim. Bakın kolun. Şimdi kolun uç kısmı 6 diş haroşa kapatmayla birlikte sarı. Kol altına kadar kalan kısmı yeşil. Dikişte dikiş ipinin belli olmaması için sarı örülen kısmı sarı ipimle, yeşil kısmı da yeşil ipimle dikiyorum. Sarı ipimi yine iğneme geçirerek dikişime başlıyorum. Haroşa örgülerde dikiş çok kolay. Bakın örgümün iç yüzünü önüme aldım. İpim tam kenarda. Şurada da şöyle çektirerek karşının tam kenarını bularak battım. İpimi çektim. Tekrar ilk tepelere batarak bir sağlamlaştırma yaptım. Şimdi burada yapmam gereken her sıra haroşa sıranın tırtığını diğer tarafla yan yana getirmek. Bakın şu şekilde. Bu kenarın tırtığı bununla, bu kenarın tırtığı bununla. Şimdi önce şu tırtığa battım, iğnemi çevirdim, buradakine battım, ipimi çektim. Tekrar bakın bu tırtığa, sonra şöyle iğnemi kendime doğru aldım, buradaki tırtığın tepesinden geçirdim. Bir sonraki bakın şu tırtık dış taraftaki iğnemi içe doğru çevirdim, içteki tırtığın tepesine battım. Yine şuradaki dış tırtığın tepesine iğnemi çevirdim, içteki tırtığın tepesine battım. Sarı tırtık tepelerim bitti. Bakın. O yüzden burada tekrar son battığım tırtıkların tepelerine bir daha batarak ipimi sağlamlaştırıyorum. Geriye dönüp şöyle tepelerden tekrar bir sefer geçirerek sarı ipimi kesiyorum. Sarı kısmımı sarı iple diktim. Şimdi yeşil ipimi iğneme geçirip şöyle tutuyorum. Bakın ilk yeşil tırtıklar şunlar. Hemen şuradaki ilk tırtığa battım dış tarafta ve benden taraf olan tırtığa da batarak dikişime başladım. Yine her tırtı diğeriyle, bakın diğer kenarla yan yana getiriyorum. Bu çok önemli. Kayma olmaması için bakın. Sıradaki tırtım dış taraftan battım, iğnemi çevirdim, benden taraftan battım, ipimi çektim. Çok sıkmıyorum.
Yine dış taraftan battım. İğnemi benden taraftaki tırtığın içine battım, çektim. Dış taraftaki tırtığın tepesine, benden taraf olan tırtığın tepesine battım, çektim. Kaydırmamaya dikkat ediyorum. Bakın her sıranın bu bununla bu şekilde sona kadar devam ediyorum. Şimdi sona doğru geldik. Burada da son tepelere batarak dikişimizi tamamladık. Şöyle bir daha battım, sağlamlaştırdım. Bir iki tepe geriye dönerek ipimi çektim, fazlalığını kestim. Şurada önceden bir ipim var, onu da hemen şöyle tepelerin içinden tığımla gizliyorum. Çektim. Şöyle gerdirdim ve fazlalığını kesiyorum. Hemen kolu çevirdik. Bakın dikişimiz hazır. Haroşa örgülerde tırtıklı kenar götürdüğünüz zaman dikişler hem çok kolay hem de çok güzel oluyor. Şimdi genel hatlarıyla arkadaşlar bakın hırkamız hazır. Cepleri hazır. Düğmeleri diktik, ilikler. Şuradaki ipimizi de içe çekerek hırkamızı tamamlamış oluyoruz. Şuradaki ipimi de şöyle iç taraftan tığımla hemen içe çekiyorum. Şurada bir sağlamlaştırma yapıp ucunu yine bir iki sıra içe çektim. Ve tamamladım. Evet arkadaşlar, erkek bebek hırkasının dikiş işlemlerini de tamamladım. Hırkamız hazır. 0-6 aylık erkek bebek hırkası, cep detaylı. Ceplerin içi bakın sarı, kolay, kullanışlı haroşa örgü bir hırka. Şöyle gösterelim. Yakadan başladık. Kol kenarlarında ikişer ilmek haroşa götürerek yanlardan artırma yaptım. Şu şekilde robaya kadar buralardan kol kenarlarından artırdım. Kolları ayırıp kol uçlarına 5'er diş haroşa ördükten sonra sarı renkle ön taraftan kapattım. Önlerle arkaları birleştirdim. 8 santimetre kol altından itibaren ördükten sonra cep ilmeklerini ayrı yardımcı şişlere ayırdım. Ve tekrar bu ilmeklerin yerine bir sonraki sırada ilmek atarak devam ettim. Cep ayrımından itibaren 7 santimetre daha yeşil ipimle ördükten sonra yine kollarda olduğu gibi 5 diş sarı ipimle haroşa ördüm. 6. dişte kapatma işlemlerini yaptım. Düğmelerimi sarı da takabilirdim. Bu arada hafif sarı detayları var. Ancak ben bu hırkayı daha önce örmüş olduğum panda tulumuna takım olarak yaptığımdan dolayı aynı tulumda kullandığım düğmeleri kullandım. Cepleri yardımcı şişlerden düz örgüyle devam edip daha sonra kenarlardan ve altlardan dikişini yaptım. Dikme işlemlerini
haroşa ilmeklerin alt iplerine yaptım. Böylece dikişim öne çıkmadı, üste çıkmadı. Bakın şu şekilde ceplerim. Hırkamın şekli bu. Farklı renklerle kız bebeklere de aynı örgü tarzıyla yapılabilir. Şimdi ebatlarını verelim. Hırkamızın omuzdan itibaren alta kadar boyu 30 santimetre. Şöyle genişliği 26 santimetre. Omuzdan kol altına kadar ölçümüz 11 santimetre. Verev olarak zaten 10-11 santimetrede bırakmıştık. Kol boyumuz yakadan itibaren 23 santimetre. Bakın. Kol altından itibaren kol boyumuz 13 santimetre. Beden boyumuz da kol altından itibaren toplam 20 santimetre. Bu hırkamızı daha önce örmüş olduğumuz 0-6 aylık erkek bebek tulumuna takım olarak yaptığımızı söylemiştim. Bir de bu şekilde bakın görelim. Panda tulumuyla birlikte. Evet arkadaşlar, hırka modelim bu. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, hoşça kalın.